Hepinize merhaba arkadaşlar. Farming Simulator 22'nin ikinci sezonun yanlış hatırlamıyorsam 10. bölüme geldik diye hatırlıyorum. En son hatırladığınız üzere bu arada arkadaşlar Perşembe günü video gelemedi. Birkaç sağlıkla ilgili hastaneye falan gittim. O yüzden Perşembe günü video gelemedi. Siz bu videoyu Cuma günü izleyeceksiniz. O yüzden yani Perşembe günü için kusura bakmayın. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ben buraları soya fasulyesi ekmiştim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burası. Bir de şuraya ekmiştik diye hatırlıyorum. Orayı da göstereyim şu an. Yani bu sarılması gerekiyor yazıyor arkadaşlar. O ne demek oluyor? Bilginiz var mı? Yani sarılmasını yaptığımız zaman. Yani şurada bir cihaz var da. Neredeydi o? Yani burada bir yerde ben Ha şu. Yani bunu yaptığımız zaman verim olarak artıyor mu artmıyor mu onu da bilmiyorum ya. Yani şu an için yapmayı düşünmüyorum. O yüzden siz onu yoruma yazarsınız. En son ben size bir soru sormuştum arkadaşlar. Yani şuradaki traktörü alalım mı diye. Bir arkadaşımız yorum yapmış ama şöyle bir şey demiş. Yani elindeki eski traktörleri satmalısın demiş ama yani şunu satamayız. Bunu bu gübre için kullanıyoruz. Zaten 3 traktörümüz var. Bir tanesi bunu her işe bunu kullanıyoruz. Bunu da o traktörün işi olduğu zaman kullanıyoruz. Ben şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Yani bir 200 bin daha borç alacağım. Yani umarım veriyordur bize 200 bin daha. Bu şekilde. Yani 400 bin borcumuz var. Çalışır öderiz ya. Bunu şu an şeyini yükseltmeyeceğim. Beygirini vesaire yükseltmeyeceğim. Gerçi yükselttiğimiz zaman ne kadar oluyor? 38 bin oluyor da. Gerek yok. Şunu satın alacağım. Çalışır öderiz ya. Bir sıkıntı olmaz. Geçelim şuna. Gerçi birkaç tekerlek ağırlığı vesaire bir şeyler vardı. Onları seçebilirdik ama yani çok da önemli değil. Böyle hep ikinci elden devam edeceğiz. Bir süre daha. İkinci el traktörlerden. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Ben oyunu tekrardan hızlandıracağım. Hatta şöyle göstereyim. Buradaki şeyler büyüyene kadar hızlandıracağım. Soya fasulyeleri o arada arkadaşlar muhtemelen buradaki yumurtalar bayağı çoğalacak. Şurada göstereyim. Buradaki marullar bayağı çoğalacak. Şöyle bir şey var. Ben arada muhtemelen bu marulların suyu bitecek. Hatta şöyle oyunu hızlandırayım ben yavaştan. Marulların suyu bitecek. Muhtemelen ben o aralarda oyunu bir yavaşlatıp bunların sularını tazelerim. Onu da nereden gösterebilirim? Ben şuradan göstereyim. Yani şöyle 20 bin litre yani 20 ton bu arkadaşların suları var. Hem bir gözlemlemiş olurum. Onu da zaten kaydı açtığım zaman size söylerim. Ben şu andan itibaren kaydı durduruyorum arkadaşlar. Bütün işlemler bittiği zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar. Buraları büyüttüm en sonunda. Yaklaşık 10 dakika civarı falan sürdü. Onun dışında bir işlem yapmadım. Şuradan şey biraz kovaladım. Neydi ismi? Vagon neydi ya? Vagon değil, romork. Romork kovaladım ama romork çıkmadı oradan. İkinci el eğer bir romork çıksaydı onu da almayı düşünmüştüm aslında ama yani şu an için yapacak bir şey yok. Paramızı görüyorsunuz biraz eksiye gitti. O da şu yüzden zaten 400 bin borcumuz var ya arkadaşlar. Onun faiziyle beraber sürekli faiz çektiği için bizden ve de çiftlik giderleri olarak işte yem gideri olsun ıvır zıvır bir sürü şey eksiye gidiyor o açıdan yani para çekiyor. O yüzden paramız olmadığı için birazcık eksiye gittik. Onun için şu an işçi çalıştıramıyorum. Ben şöyle yapacağım. Bu 3 tarlayı arkadaşlar kendim uğraşacağım. Bakalım ne kadar sürecek. Yine sizin için bir saniye. Benim için uzun bir süre olacak.
Ben şu andan itibaren tekrardan yine oyunu buradan itibaren kesiyorum. Buralar bir şey yapayım. Hepsini bir hasat edeyim buranın. Bu bittikten sonra ben kaydı tekrar açayım. Oradan sonra yapacağımız şeye karar veririz. Şimdi arkadaşlar bütün tarlayı bitirdim. Yani yaklaşık 20 dakikadan birazcık fazla sürdü bütün tarlayı bitirmem. Yani iki bütün tarla ve bir yarım tarla olmak üzere hepsini yaptım. Ne kadar çıktı elimizde bakalım. Şu an bizim elimizde yok değil mi? Bu arada birazdan tekrar işçi kiralayacağım da bir ayar değişikliği yaptım, onu da gösteririm birazdan. Şu an hiç elimizde yok. Bir vagonda 12.600 civarı bir şey vardı. Yani iki tarla ve bir yarım tarladan ne kadar çıktığını görmek için. Şimdi şunu da şöyle yapalım. Bu arada bu bunu doldursun. Biz de şu diğer şuna bir geçelim. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Her türlü para çekeceğiz. O açıdan ben işçiye yaptırmak istiyorum. Yani 5000 şey ne kadardı? Şuradan göstereyim size de o gübre fiyatını. Şöyle 3200. Yani işçi o kadar para almıyor. Buraları yaptırdığınız zaman, hatta onu test etmek adına şöyle göstereyim size. Hatta bakın 1300 paramız var. Başka işçi kiralamayacağım. Sadece şu an bunu denemek için yapıyorum. Yani biz oradan 5000 pardon 3200'e şey alsak, yani buradaki bütün tarlayı yaptıramayabiliriz diye benim aklımda kaldı. O açıdan böyle bir yol izledim. Ben böyle yaptırmayı tercih ediyorum. Bir de şöyle bir şey var. Burada bazı yerlerde birazcık kaldı arkadaşlar şey. Bunun ismi neydi? Soya fasulyesi. O da şu yüzden eğimden dolayı makine alamadığı için onlar orada kalmış oldu. Ben şimdi bu 3 tarlayı hızlı bir şekilde şey yapayım. Gübreleteyim, hemen geri geliyorum. Evet arkadaşlar. Buranın da ekimini, hani gübreleme işlemini bitirdim. Şöyle söyleyeyim, bir 5000 daha çekmek zorunda kaldım ben paramız bittiği için. Yani ortalama 1300 civarımız vardı bizim. Yani 1900 euro gibi bir şey harcamış olduk bu 2,5 tarlaya. Onu da bir sonraki şeyde şimdi deneyeceğiz. Hatta şu yeni traktörü bir alalım. Buradan ekim malzemesini alayım. Onu da şöyle deneyeceğiz. Yine ben tekrardan bir soya fasulyesi ekmek istiyorum. O da şu açıdan arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam soya fasulyesi Haziran ayıydı diye hatırlıyorum. Hatta şuradan şeyi de göstereyim. Marul da Ocak Şubat ayındaymış. Şimdi bunu ekersek biz, bu da Haziran ayında. Yani bunların olgunlaşması, yani büyümesi Haziran ayına kadar olur diye düşünüyorum. O arada da biz Ocak ayında, Ocak'la Şubat ayı arasında elimizde baya bir marul birikmiş olur. Onu da şimdi göstereceğim size tekrardan. Buradan bunu bir ayarlayayım. Belki bu daha hızlı ekiyordur. Yani hız bakımından bu daha hızlı olabilir. Çok doğru ekiyoruz değil mi? Tamam. Yani şu an birazcık paramız gidecek. Ama şeyi şu an yapmayacağım. Gerçi gübreleme işlemini de biraz ektikten sonra yapabiliriz. Ama bizim öncelikli hedefimiz şey, şuradan size marulları göstereyim. Dur, orada değil, şu. Burada ilk mahsuller çıkmaya başladı. Marulları. Şu an hepsinde biraz biraz var. Şöyle göstereyim. Şu an 546 litre olarak gözüküyor. Hani bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada yani şu an kaç tane var? Atıyorum 10 tane var ya, burada saymadım ama yani bunlardan bir tanesini çektiğim anda
bu içinde biriktirmeye devam ediyor şu an. Buradan çektiğim anda oraya hemen yeni bir palet gelecek. O açıdan marullar çok güzel oluyor. Tavuklarda öyle bir şey yok maalesef. Onu da göstereyim size. Lan ben nereye sıkıştım? Vallahi sıkıştım. Her neyse. Şurada tavukların da yumurtaları birikiyor. Ama bunları böyle çekmezseniz yani yeterli kadar kapasite kalmadı diyor. Yeni yumurta üretimine geçmiyor. Şimdi şöyle yapacağız. Ben yine bir kesinti yapacağım buradan itibaren. Birazdan söyleyeceğim. Şu arkadaş neredesin sen? Buradasın. Bütün tarlaları ektireceğim. O şeyi de size göstereceğim arkadaşlar. Ekim bittikten sonra. Bir tane gübre alacağım. Yine aynı traktörle deneyeceğim ama. Çünkü şu an şeyi fark ettim. Bununla denemek istiyorum aslında. Eğer bir de diğer traktörlerin biriyle deneyeceğim. Ama şu an bunun içinde ne kadar var acaba? Bunun içinde 710 var. Ama bir de şöyle bir şey var değil mi? Bak. Bunun kapasitesi yanlış hatırlamıyorsam. Dur. Onu nereden gösterebilirim size? Şuradan. Bunun kapasitesi 1200 litre. Bizim aldığımız ürün bunun litresi 2000 litre. Yani hemen hemen 1,5 şey yapabiliyoruz. Şu an bunu alacağım. Bunun hangisi şey yenisi? Şu. Bunu buradan dolduralım. Yani 3200 ile beraber dur. 1200 verdik. 2000 litre alıyoruz. Bu 1200 litre dolduruyor. Kapasitesi. Acaba hangisi karlı? Onu da test etmiş olacağız birazdan. Ben şimdi arkadaşlar buradan itibaren kesiyorum. Bütün ekim bitsin. Gübrelemeye başlarken görüşürüz. Evet arkadaşlar. Sonunda bu şeyi de bitirdim. Ekim işlemini. Yalnız şimdi şeyi yapacağız. Yine bu traktörle yapacağım. Şunu hesaplamak istiyorum ben aslında. Tabii ki para olarak onu hesaplayamayız ne kadar harcadığını. Çünkü şöyle bir şey var. Yani işçiye kiraladığımız zaman işçi kendi de ücret aldığı için parasal olarak hesaplayamayacağız ama yani biz ortalama işçiye 1700 civarı falan ödedik para olarak. Şuradan şimdi şeyi kapatacağım ben. Tohum değil. Bunu kapat. Şunu kapat. Şunu da kapat. Gübrelerin hepsini kapattım. Hatta şunu da kapat. Oyunu kaydedelim de. Şimdi işçi bizim kendi aldığımız gübreden harcayacak. Zaten sağ altta görebiliyorsunuz. Biz gübreye 3200 lira para verdik. Şu an zaten sağ üstte bakarsanız işçi şu an için çok cüzi bir miktar harcıyor. Yani sanırım 75'te yani 875'te başlamıştık. Onu oradan düştüğümüz zaman yani bir öncekinde de muhtemelen aynı parayı harcamış olacak. Şu an başka hiçbir işçi çalışmıyor. Onu da göstereyim. Yani şuradan baktığınız zaman zaten sadece şu çalışıyor. Yani buralarda ufak tefek şeyler olacak. Yani hemen hemen aynı şeyi yapıyor. İşçiyi aynı şekilde burada durduruyorum ben. Bir öncekinde de böyle yapmıştım. Şimdi şuradan devam ettireceğim. Şu şekilde. Bu da böyle dümdüz tam karşıya kadar gidiyor. Ben şöyle yapayım arkadaşlar. Yani eğer ki unutmazsam bu işlem bittiği zaman hepsi bittiği zaman ekrana yazarım şey bitince parayı hesaplayıp eğer unutmazsam ve erinmezsem yani bu ara biraz tembelliğim üstümde dediğim gibi ve de rahatsızlığımdan dolayı ama
Şimdi ben bu 3 tarlayı arkadaşlar, hatta 2,5 diyelim biz ona, hemen halledeyim, geliyorum. Evet arkadaşlar, sonunda buranın gübreleme işlemini de bitirdim. Yani ortalama 100 ne kadar diyelim? 125 diyelim biz ona. 122 de 125 euro işçilik bedeli aldı bizden, şey olarak. Ne kadar şeyimiz kaldı? 252 litrelik bir ürün kaldı elimizde. Burada ne kadar kaldı? Onu da bir yükleyelim bunun içine. Yani dolduralım. Ne kadar? 150 litre eksik diyelim biz ona. Biz ne kadar ödemiştik şeyi? Buradan değildi, pardon. Şuradandı. Yani 3200 ödemiş oluyoruz. 3200 artı 125 daha ekleyeceğiz ona. 3325 yapıyor. Yani şey olarak verdiğimiz şey. Ortalamada 200 250 miydi? Yani 900 litre şey harcamış oluyor. Neydi? Gübre harcamış oluyor. Öbüründe de bizim paramız e, 1300 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam başladığımızda, ve de ben üstüne kredi çektiğim zaman bir 400 euro daha harcamış oldu. Yani 1700 lira. 1700 euro harcamış oluyoruz. Yani şöyle 3 aşağı 5 yukarı yaptığınız zaman, ha buna şey dahil değil tabi arkadaşlar. Onu şuradan göstereyim. Buradan yakıt doldurma ikisinde de kapalıydı. Yani aracın kendi yakıtını kullandı. Yakıt aldırmadık. Öyle yaptığınız zaman hemen hemen aynı şeye geliyor yani. Ya, her türlü işçiye yaptırmak. Yani her seferinde gidip oradan gübre doldurayım, şey yapayım demek bana pek mantıklı gelmedi yani. Her seferinde şey yapıp işçiye satın aldırarak yaptırmak bana daha mantıklı geliyor. 3 aşağı 5 yukarı yani. Arada maksimum oynayacağı 10-15 euro civarı falan oynar. Orada da fazla vermiş olursunuz. O da göz çıkartmaz yani. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Eylül ayındayız. Ben oyunu tekrardan bir hızlandırıyorum. Şeyler kaçtaydı? Marullarımız neredeydi bizim marul? Marul. Kesin geçtim de ben onu az önce. Ha şurada. Ocak ayında görüşürüz arkadaşlar. Ben oyunu hızlandırıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir göstereyim. 3351'e kadar çıktı. Yine şu şeye satamıyoruz. Erlengard dediği şeye. Çünkü orada sadece tahıl alabiliyor orası. O yüzden bunları satamıyoruz. Onu nereden gösterebilirim size? Şuradan. Böyle bir ziyaret et diyelim. Hani şu an burada arkadaşlar bayağı var şey. Elimizde ürün var. Ama şöyle bir şey var. Onu nereden gösterebilirim? Ha şuradan. Yani 4 ton var şey olarak baktığınız zaman. Şu an bizim elimizde kaç tane yer var? 7 tane yer vardı. Yani 21 ton satabiliyoruz. Şu anda şey olarak bakarsanız 21 ton, pardon, orası değil. 21 tondan da şöyle 3 ile çarpmanız gerekiyor. O da bize 60-70 bin civarı ortalama bir şey verecek. Yani o açıdan şu an satmak çok mantıklı gelmiyor bana. O açıdan bir tur daha biriktirmek istiyorum ben. Bir sonraki turda satacağız. Bu arada şeylerimiz de büyüyor. Bunların şeyi de soya fasulyesinin, yanlış hatırlamıyorsam o da Haziran'daydı. Haziran'da önce bunu satarız. Daha sonra şuradan Ocak'ta bu var. Yumurta neredeydi? Yumurta Kasım'da olması lazımdı. Aynen. Kasım'da
Yumurtayı satarız. Aralıkta ve Ocak'ta da şeyi satarız arkadaşlar. Pardon, marulu satarız. Nerede? Şurada. Ocak'ta da marulu satarız. Borcu tümden kapatırız ve yeni bir yatırıma geçeriz diye düşünüyorum. Hatta onu da yani şimdiden söyleyeyim. Yani bir sonraki bölümde de arkadaşlar şuradan şeyi almayı planlıyorum. Neredesin? Şuradan inşaat modundan hayvanlar ve arılar. Arıları alacağım arkadaşlar. Yani onu nereye kurabiliriz? Bizim şu an pek ışığımız yok ama yani arıları da şu bölgeyi bu arı şeyine yatırabiliriz. Sonuçta zaten yanında tarla var. Bence güzel olur diye düşünüyorum. Ve videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, yine ham kayıt olarak 2 saat olduk. Yani sizin izlediğiniz kısım ne kadar olur bilmiyorum. Şurayı bir göstereyim arkadaşlar. Şurası şura dolana kadar, yani şuradaki yeşil alan buraya gelene kadar içinde depolayabiliyor. O açıdan şu an ellemeyeceğim çünkü koyacak yerimiz yok maalesef bunları. Veya götürüp satacağımız yerin önüne yıkmamız gerekiyor. O açıdan şimdilik bunları ben ellemeyeceğim. Bu şekilde duracaklar. Şu an biraz suları az. Ben traktörle beraber kayıt dışı olarak muhtemelen onların sularını tazelerim. Bir sonraki bölüme hazır olur. Bir sonraki bölümde de arkadaşlar şöyle de yapabilirim. Ben tarlaları hasat etmiş olarak da kayda başlayabilirim. Bilginiz olsun. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşça kalın.